Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerde kullanabileceğiniz tığ işi küçük kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bu kare motifleri masa örtüsü, runner, çanta, bebek patiği gibi farklı alanlarda örebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken Himalaya'nın koton iplerini kullanacağım ve daha sert bir motif istediğimden dolayı ve ipime uygun 2 milimetre tığ ile motiflerin yapılışını anlatacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan, 2 zincir ve son kez 3 tane trabzan yapalım. Halkanın ipini sıkıştırdık. 2 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamladık. Bir zincir, ipi burada kopartarak renk değişimi yapalım. Dilediğiniz renk kombinini uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Üç adet zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, yan yana 3 trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan, şu köşeyi 2 trabzan yapalım arkadaşlar. Köşe boşluğuna 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir, ipi burada kopartarak üçüncü rengi geçiş yapacağım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 3 adet zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve altta görmüş olduğumuz trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan. Buradaki her köşeye ise 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman birinci köşeyi tamamlamak için son boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir ve ipi burada keselim. Şu arka taraftaki küçük parça ipleri de temizleyelim. Ve şimdi krem renk ile son sırayı yapacağız. Bu kez herhangi bir kenardan başlayabilirsiniz arkadaşlar. 2 ilmeği birden aldım. Bir zincir ve altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine köşeye gelene kadar yarım trabzan yapalım. Köşenin içerisine 2 yarım trabzan, 2 zincir, 2 yarım trabzan. Diğer köşeye gelene kadar alttaki tüm ikili trabzanların tepesine yarım trabzan yapalım. Köşeye 2 yarım trabzan, 2 zincir, 2 yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Sıranın sonuna ulaştığım zaman son bir tane trabzanın tepesi kaldı. Buraya da yarım trabzan yaparak sırayı tamamladık. Ve şimdi ipi burada keselim. Buradan çıkarttım. İlk ipimizi sabitlemiş olduğumuz bir zincirin tepesinde görünen ilmeğin ikisinden tığ geçirerek burada gizli birleştirme yapacağız. Ve en sonki ilmeğin arkasındaki tek kanadı alarak bu ipi de buradan geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi V'ler iç içe geçmiş oldu. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleyebilirsiniz. Yalnız çok fazla sıkıştırmayalım burayı. Evet. Böylelikle motifimizin tüm kenarları orantılı bir şekilde oluşmuş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda ise yapmış olduğumuz motiflerin birleştirilmesini göstereceğim. Videoda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.